Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hemen hemen herkesin merak etmiş olduğu UFO'lar hakkındaki araştırmış olduğum bilgileri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki araştırmalarım internetten elde edilmiş olan fotoğraflar, videolar ve bilgiler içermektedir. Bahsedeceğim bu videoda bazı bilim adamlarının görüşlerini içeren bilgiler temel alınarak mantık çerçevesinde yorumlanması ve kendi düşüncelerimi de içeren tahmini bilgiler de yer almaktadır. Bu sadece teori üzerine araştırmış olduğum gerçekliği kesin olduğu ispatlanmamış bir konudur. UFO'lar insanlık tarihinin hemen hemen her döneminde yer almaktadır. Tarih öncesi çağlarda bile kayalara işlenmiş UFO benzeri şekillere rastlanmıştır. Ancak size bugün UFO'ların aslında gelecekten gelen insan ırkının gelmiş olduğu son fizyolojik yapıda olan varlıklar olabileceği hakkında bahsetmek istiyorum. Bu konu biraz abartılı bir düşünce gibi görünebilir. Ancak bilimsel açıdan bunun mümkün olamayacağına dair bir cevap veremeyiz. UFO'ların var mı yok mu tartışmasının cevabını verilemediği gibi. Ama şu bir gerçek ki evren aklımızın idrak edemeyeceği büyüklükte ve genişlikte bilimsel açıdan bilmediğimiz birçok konuyu da beraberinde barındırmaktadır. Bu açıklamaları yaptıktan sonra iddia ettiğimiz konuyu anlatmaya başlayabiliriz. Zamanda yolculuk, geçmişe veya geleceğe yolculuk yapmak, yani zaman doğrusu üzerinde zamanın normal gidişatı ve yönü haricinde yer değiştirmektedir. Bugüne kadar ne biz başka zamanlara gidemediğimizden ne de bir başkası bizim zamanımıza gelemediğinden böyle bir yolculuğun mümkün olmadığı düşünmekteyiz. Zamanda yolculuk fikrinin olabilirliği konusunda araştırma yapanlar genellikle bunun ancak gelecekte mümkün olabileceğini söylerler. Fakat gelecekten veya geçmişten günümüze yolculuk yapan kimseyi göremediğimiz için bu teori büyük ölçüde çürütülmüş olur. En azından zamanda gezinip de insanlığın devamı adına bunu bizden gizlemiyorlarsa bu böyledir. Zamanda yolculukla ilgili bizden çok fazla detaylı ilgilenenler ve ömrünü fiziğe adamış insanlar zamanda yolculuğun getireceği paradoksları da düşünmektedirler. Bu konudaki en büyük paradoks büyük anne paradoksudur. Peki nedir bu büyük anne paradoksu? Bu paradoksa göre zaman yolcusu geçmişe giderek büyük annesi daha annesi doğurmadan öldürürse kendisi de olmayacaktır. Eğer kendisi olmazsa zaman yolculuğunu gerçekleştiren kişi yok demektir. Peki ama zaman yolculuğunu gerçekleştiren kişi yoksa geçmişe gidip büyük annesini nasıl öldürebilir? Bu paradoksa büyük anne paradoksu denmekte. Bu ve bunun gibi birçok paradoks vardır. Ancak bilim dünyasında en popüler bilinen paradoks budur. Bazı fizikçiler büyük anne paradoksunun çözümü için zamanda geriye yolculuk için bazı sınırlamaların olduğunu düşünüyorlar. Bu sınırlamadan kasıtları ise şudur. Birisi zamanda geri gitsek bile olaylara fiziksel olarak müdahale edemez ve paradoksla çözülmüş olur. Tarih ve nedensellik korunmuş olur. Bu konudan da tereyağından kıl çekermiş gibi sıyrılmış olurlar. Bence bu durum bu kadar basit değildir. Geçmişe giden biri kesinlikle tarihin akışına müdahalede bulunacaktır. Mesela geçmişe gittiği yerde minicik bir karıncayı bile öldürse bunun sonuçlarını şimdiki zamana gelene kadar neler doğuracağını kimse bilemez. Bu sadece en basit ve zararsız gibi görünendir. Daha ciddi boyutta değişiklikler belki de dünyanın bir felaketle sonuçlanmasına neden olabilir. Bunların hepsi birer varsayımdır. Bildiğimiz evren, güneş boyutlarındaki bir yıldız beyaz cüceye, orta büyüklükteki bir yıldız da nötron yıldızına dönüşür. Güneşten çok daha büyük kütleye sahip olanlar ise ömürlerini kara delik olarak noktalarlar. Bunlar evrenin doğal oluşumlarıdır. Fakat biz bir nesneye yeterince basınç uygulayabilseydik, o nesnenin maddesini bir proton büyüklüğüne kadar sıkıştırabilir ve meydana gelecek kütlesel çekim kuvveti ile de atom çekirdeği boyutlarında bir kara delik oluşturabilirdik. Pratikte şu an için gerçekleştiremesek de evrende böyle tür kara deliklerin olabileceği düşünülmektedir. Çünkü evren başlangıcında kendini oluşturan tüm maddenin aynı anda ve aynı yerde olmasından dolayı çok yoğundur. Ünlü fizikçi olan Stephen Hawking, Uzay Yolculuğunun Fiziği adlı kitabında yazdığı ön sözde zamanda yolculuğun mümkün olabileceğini söylemiştir. Stephen Hawking, daha önce eğer evrenin genişlemesi sona erer ve küçülmeye başlarsa zamanın geriye doğru işleyebileceği fikrini ortaya atmıştır. California Institute of Technology Üniversitesi'nden Profesör Kip Thorne 1994'te yayınlanan Kara Delikler ve Zamanlar Boşlukları kitabında ise genel
relativiteye ilişkin öndeyimlerin uzaydaki bir solucan deliğinden zamanda seyahat etme mümkün kıldığını öne sürmüştür. Solucan delikleri Einstein'ın varlığını öngördüğü varsayımsal uzay boşluklarıdır. Eğer uzayda boşluklar varsa zamanda da boşluklar olmalıydı. Ne var ki bu boşluklar atomdan milyar kere daha küçük ve hayal edilemeyecek kadar kısa süre ile var olmaktadır. Başka bir bilim adamı Princeton Üniversitesi'nden Richard Gott'a göre evrenin başlangıcı olan patlama Big Bang'den arda kalan sonsuz uzunlukta ve hayli gizemli şeyler olan kozmik ipliklerden ikisi alınıp aynı hızda birbirlerinin yanından geçmeleri sağlanırsa teorik bir zaman makinesi yapmak mümkün olabilir. Kara delik terimini ilk olarak kullanan fizikçi John Wheeler da bu kuramı tekrar ele alarak uzayın çok eğri olan bölgesinde Einstein ile Rosen köprülerinin ortaya çıktığını, bunun kuantum düzeylerindeki köpüklere benzediğini, kabarcıkların uzay zaman örgüsünde baştan başa fincan kuplarıyla da solucan delikleri gibi uzaydaki iki ayrı bölgeyi oyuk bir fincan kulbunun fincanın içindeki farklı iki bölgeyi birleştirmesinden daha iyi birleştirdiğini belirtmiştir. Daha sonra da bu konudaki görüşünü şöyle ifade etmiştir. Uzay üzerinde uçan plato göre düz bir okyanusa benzer. Fakat üzerine düşen talihsiz bir kelebek için çalkantılı bir karmaşadır. Daha yakından bakıldığında ise tüm yapının her tarafının solucan delikleri dolmasıyla birlikte daha karmaşık görülmeye başlar. Geometrodinamik yasa, yani geometri ve dinamiğin ortak yasasıdır bu. Bütün uzayı köpüğe benzer karakteriyle etkilediğini savunur. Solucan deliklerinin diğer bir ilginç özelliği de delikler arasındaki mesafe ne kadar uzak olursa olsun süper uzay vasıtasıyla aynı anda bizim evren içinde olduğu gibi ayrı evrenler arasında da bağlantı kurmasına izin vermesidir. Dolayısıyla bu görüş ışığında Wheeler, Richard Feynman ile birlikte solucan deliklerinin mikroplandan makro plana kadar bizim evrenin içinde olduğu gibi ayrı evrenleri de birbirlerine bağlayarak uzay zaman yapısındaki tüm noktaları diğer tüm noktalar ile eşitlediğini belirtmiş ve evrenin sonsuz, sınırsız olduğunu, bunda elektronların aslında bir elektronun mevcut 4 boyutlu uzay zaman içerisinde yer alan solucan deliklerinden geçerek aynı zamanda ve hemen hemen her yerde ortaya çıkan bir elektrondan meydana geldiğini, bunun da elektronların evrenin her yerinde neden aynı değere sahip oldukları sorusuna karşılık olacağını ifade etmişlerdir. Yani bu durum zamanda yolculuk yapabilme imkanı tanımasıdır. Çünkü olay ufkuna doğru hareket eden cisim zaman hızlanmasıyla geleceğe sıçrama yaparken tünelin içine girdiğinde de zaman ters işlemi sonucu burada kalma nispetince geçmişe doğru hareket eder. Bunu daha somut bir örnekle açıklayacak olursak, önce iki ucu arasındaki uzaklığı bir uzay gemisinin bir saate kat edebileceği bir solucan deliği oluşturalım. Gemimizi öğle saatinde, yani 12'de itibaren bir saat boyunca solucan deliğinin uçlarından birisi civarında bir saat boyunca hareket ettirelim. Cisim ışık hızında hareket edip ya da çekimin etkisiyle zaman donacağından dışarıda saat 1 iken gemide saat 12'dir. Başka bir deyişle geleceğe bir saat sıçrama yapmıştır. Dışarıdaki zaman biri gösterdiği sırada gemiyi deliğin içine gönderdiğimizde de bir anda tünel boyunca hızlanarak saat 12'de diğer delikten dışarı çıkacaktır ve ilk deliğe doğru bir saat boyunca hareket ettikten sonra tünelin içine girmekte olan kendisiyle karşılaşacaktır. Yani solucan delikleri sonsuz ihtimali temsil eder. Bizim bildiğimiz uzayın ötesidir. Sonsuz tünel burada üst üste labirent gibi, yumak gibi dolanır. Onların içinde zaman yoktur. İmkansız ve zamansız bir bölgedir. Bu atom altı tüneller sayısız tanedir. Boyları uzar, kısalır, birbiri üzerine dolanan solucanlar gibi hep kıpırdır. Birbirlerine hiç dolanmayan hortumlardır ve her an her yerdedirler. Solucan deliklerinde zaman olmadığı için dün ve yarın, en uzak ve en yakın, en büyük ve en küçük hep aynıdır. Zamanın ve mekanın ötesindedirler. Tünellerin kurgusu geometrik dinamik denen iki yasayla yönetilir. Döner, sallanır, uzalır, kısar, zamansızdır, dinamiktir. Bu tüneller zaten imkansız temsil ettikleri için her türlü garabete neden olabilirler. Mesela telepatiden rüyalara, ilhamdan ışınlanmaya kadar çözemediğimiz her şeyin sebebi olabilirler.
Yani bu konular zamanda yolculuk ve buna bağlı daha birçok karmaşık konular gibi görünmektedir. Teknolojinin ve bilimin gelecek zaman içerisinde her geçen gün daha da fazla gelişerek bunun gibi birçok konuda imkansız gibi görünen teorilerin yıllar içerisinde çözümlerinin bulunacağıdır. Benim savunmuş olduğum konudaki can alıcı nokta buradan sonra başlamaktadır. Gelişen teknoloji ve bilim ile günümüzdeki insanların hayal olarak nitelediği şeyler belki 100, belki daha da ileriki yıllarda çok normal görünecektir. Aynı şekilde 100 yıl önce yaşamış olan birinin bugün dünyanın bir yerindeki insanla dünyanın öbür yarısındaki bir insanın görüntü olarak konuşmasını hayal olabileceğini düşünmesi gibi. Her zaman televizyonlarda UFO haberlerinde görmüş olduğumuz kısa boylu, kel ve büyük siyah gözlü uzaylı tiplerin yıllar içerisinde değişikliğe uğramış olan bir insan fizyolojisinin versiyonu olabileceği gibi. Çünkü teknolojinin gelişmesi ve dünya genelinde çevresel zararlarının etkilerinin insanların vücut yapılarının ve gelişimlerinin mutasyona uğramasına neden olabilir. Televizyonlarda gördüğümüz uzaylı varlıkların aslında gelecekte nükleer santraller çok olacağından, insanoğlunun radyasyonu engelleyemeyecek düzeye erişebileceğinden, gözlerinin siyahlaşması, başlarının kel olması, saçlarının dökülmesinin yaygınlaşması, gözün retina tabakasındaki beyazının kaybolmasına neden olacak sonuçlardır. Çünkü gelecekte teknoloji o kadar ileri düzeye ulaştığında sadece bir düğmeye bastığınızda odanızın temizlenecek ya da yatağını yapacak ve bunun gibi daha pek çok durumda olması muhtemeldir. Ayrıca gelecekte teknoloji o kadar açık ve inanılmaz olacak ki Tanrı'yı inkar etmemek neredeyse imkansız olacaktır. Yani demek istediğim imkansız gibi görünen pek çok bilimsel olayın gerçek olabileceğinden ve gelecekten gelen UFO diye tabir ettiğimiz araçlardaki varlıkların aslında soyumuzun değişime uğramış hali olabilir mi? Bu düzeyde gelişmiş olan varlıklar geçmişe gittiklerinde İnka medeniyeti, Mısır firavunları gibi medeniyetlerde ileri teknoloji ürünü yapılar ulaşımı görevinde bulunmuş olabilirler mi? Medeniyetlerdeki gelişmiş teknoloji bu şekilde açıklanabilir mi? Geçmiş çağlara ait olduğu düşünülen birçok ileri düzey teknolojik çizimler, resimler ve daha birçok yapılar bu iddia ile olmuş olabilir mi? Bu savunmuş olduğum iddia çılgınca gelebilir. Ancak düşünen varlıklar olarak her zaman yeni fikirler üretmede sınırsız düşünme yeteneğine sahip varlıklarız. Bu anlatmış olduğum tüm bilgilerin doğruluğu veya yanlışlığı konusunda yorumlarınız illaki olacaktır. Hayal ve merak insanın doğasında vardır ve bu bizi birçok farklı teori ve düşüncelere yönlendirir. Videomu izleyen herkese teşekkür eder. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmanız ve abone ol kısmında bizi takip ederek paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Başka merak edilen bir konuda görüşmek dileğiyle sağlık ve mutluluk ile kalın.